Herkese merhaba, Top Eleven'ın değerli menajerleri. Bu sezon 67. seviyenin son gününe yaklaşmak üzereyiz ve 67. sezon değerlendirme videosuyla karşınızdayım. Ligde, kupada, Şampiyonlar Ligi'nde ve diğer alanlarda neler yaptık onları kısaca değineceğim. Arkadaşlar, aramızda bazı videoları izleyenler, beğenmeyenler, abone olmayanlar var. Burada isim verip rencide etmek istemiyorum kimseyi. Lütfen içerik hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yeni içeriklerden bildirim almak isterseniz de zili açabilirsiniz. 67. sezonda neler yaptık? Biraz onlara değineceğim. Özellikle ligde tamamen ligin içinden geçtik ve tabii ki bu video biraz da kadro düşürme videosu da olacak. Ona değinmemiştim başlangıçta. Ligin tamamen içinden geçtik arkadaşlar. Beraberlik yok, mağlubiyet yok. 2 gol yedik sadece. O da yemeye de belirdim ama yedik. Yani nazarlık olsun. Ligde gayet iyiydik. Kupada ne yaptık? Kupada erken elendik arkadaşlar. Kupada çok bir şey yapamadık. İleri de gidemedik bu sezon. Bu sezon nedense hem kupa, kura şanssızlığı vardı. Şampiyonlar Ligi'nde de zaten keza gruptan dahi çıkamadık. Yani çok verimli bir sezon olmadı ama normal, ideal benim için. Yani çok da mühim değil. Çok da kafama taktığım bir şeyler değil bunlar. Süper Lig'e kalabilseydik eğer giderdik ama oraya da kalamadık. Bizim zaten kadro lige başlarken ki durumumuz zaten 100 civarındaydı. Bu sezon altyapıdan gelenler ve gelişmelerle beraber 120'lere kadar geldik. Bir gençlik akademisinde neler yaptık onları da değineyim. Bir kaleci çıkartıyorum arkadaşlar. Mevcut kaleciyle yolları ayırmak üzereyim. Bize 5-6 sezon çok güzel işler yaptı ama artık gücü azaldı. Bunu 120'ye kadar çıkarttım ve tabii ki bir ceza sahası hakiminin de oyun tarzı verdim. Ama morum yok maalesef. Yani mor olaydı. Yani mordan kastım şu arkadaşlar, bu oyun tarzı arttırıcıları. Yani şu gördüğünüz mor, burada oyuncuları arttıramıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi çok bir yere gidemiyor oyuncular. Bir tane dahi morum yok ki oyuncuların seviyesini arttırabileyim. Böyle bir sıkıntım var. Bu mor sorununu siz nasıl çözüyorsunuz? Yorumlarda yazın lütfen. Genel olarak arkadaşlar rahat bir sezondu. Kupada ve Şampiyonlar Ligi'nde yoktuk. Böylelikle rahattı. Ve gelelim yarın akşam ligler ve her şey bittikten sonra kadromu çevireceğim şekli arkadaşlar. Benim ilk 11'im bu. Yedeklerde gördüğünüz gibi Maldini bir tek dursun. S1'de dursun hatta. Kalecimizi de alalım. Kaleciyi de vedalaşacağız. Çünkü altyapıdan güzel bir kalecimiz geliyor. Şunlar şöyle S1'de dursunlar. Şimdi arkadaşlar bizim kadromuz 115'e düştü. Nedense otomatik düşmedi. Şu anda düştü. Kadromuzun kalitesi 115'e düştü. 20 daha düşecek, 95'e düşecek. Top Eleven bizi 95 olarak algılayacak. Ama burada işte devreye yedekler giriyor. Yani ben 115, 95'e düşeceğim. Yani ben ortalama 115'ten yukarıya oyuncu barındırmamam lazım. Ki beni rahat bir lige düşürsün. Zaten kiralık. O yüzden 115'ten, hatta ben çoğunu da zaten satacağım yani. Şu 70'lik kalsın. Ve geliyorum arkadaşlar dizilişe. Kalite olarak sırala diyorum. Ve S1'lere bakıyorum. Bu mesela bunu ben zaten hiç oynatmadım. Çünkü ben ancak kırmızı kart cezalısı varsa oynatıyorum. Kiralık oyuncular çok da umurumda değil. Bana gelişmiyor, bir şey yapmıyor. Bana bir katkısı yok. Bunu oynatacağıma yedek kendi genç oyuncularımı oynatırım. Onları geliştiririm. Bunu zaten hemen çıkartıyorum. Gerçi yarın federasyon maçları da var. Bir federasyon değerlendirmesi de yaparım son. Bu şimdi dursun hadi. Bunu ama çıkartacağım yani arkadaşlar. Totti aynı şekilde. Görüyor musunuz? Güç sıralaması yaptığımda Totti de yukarıda. Bu ikisini çıkarttığımda kadron bayağı bir kalitesi de düşecek.
Sonra S6 denilen Gustafsson. Bu oyuncuyla da vedalaşacağız. S1 Maldini Dursun ve Schmeichel'la da vedalaşacağız. Bir Sergemiz kalıyor yıldızlı. Bununla da vedalaşalım. Ben bunu oynatacak değilim ya. Çıkar altyapıdan gençleri oynatırım. Ve Hierro ile önümüzdeki sezon devam edeceğiz. Kontratları da imzalayalım şimdiden. 53.1 oyuncunun yıldız oyuncu veya bir star oyuncu olduğunu, süperstar oyuncu olduğunu maaşlara da bakarak anlarız arkadaşlar. Normalde şu anda kadromdaki maaş yüzdesi şurada görünüyor mu? Nerede görünür o en basit? Şurada görünüyor, evet. Maaş yüzdesi arkadaşlar. Bakıyoruz 53.7, 53.8 galiba. En iyi oyuncuya verilen maaş. Totti mesela yüksek kalitede olduğu için 53.8. Hatta şu oyuncunun da galiba maaşı. Evet, bu da 53.8. Yüksek kalitedeki oyuncular. Yani star, belki süperstar adayı olmasının. Hani ben dedim ya, Figo'yu mesela ben ilk başta oynattım, böyle kendi başına gelişti bayağı. İşte bu gelişmeyi biz nasıl anlarız? Hangi oyuncu nasıl gelişir? Bunu maaştan anlıyoruz arkadaşlar daha çok. Maaşı kadro ortalamasının üzerinde olan oyuncular star oyuncu ve artık süperstara doğru da giderler. Ve şu ben ne yapalım? Puskas mesela bir yılı kalmış 53.6 alıyor. Bununla kontrat yenileyeceğiz. 53.8 alıyor. Gene kadro ortalamasının üzerinde. Yeniledik. Stamland da aynı şekilde. Muhtemelen önümüzdeki sezon vedalaşırız bunlarla ama dursun. Yedeği arttıralım. Gene 53.8. Başka ne var? Sözleşmesi biten. Hierro var. O da 4-5 sezon, 5. sezonuna gelecek. Onunla da yeniliyoruz. Bu mesela 53.7 alıyor. Oysa kalitesi iyi, yüksek. İstatistikleri de aslında maç içerisindeki formunu da çok beğeniyorum. Ama demek ki iyi bir oyuncu olmayacak ki onlar kadar yüksek maaş almıyor. Bunu da yeniledik. Başka var mı? Arıcı var. Arıcıyı direkt satalım arkadaşlar. Hiç böylelikle para da kazanmış oluruz. Finans olarak da dengeli bir kadro yönetelim. Başka var mı? Min var. Kontratı biten. Bunu da satalım. Eğer satılmazsa direkt şeye satacağım zaten. Başka var mı kontratı biten? Yok. Kontratları yeniledik ve kalite olarak da arkadaşlar satacağımız oyuncuları da belirledik. Geldik formasyonda, ben bu satacağımız oyuncuları daha net göstereyim. Bir tek Maldini kalacak. Buradan geriye kalan hepsini satacağız. Şu satacakları şuraya koyayım. Schmeichel, teşekkür ederiz. Çok memnun kaldım seninden oynadığıma. 5 sezon boyunca çok güzel hizmet verdin. Şurada Fuzuli Yıldız'da duruyor. Bunu da çekeyim buraya. Şimdi arkadaşlar satacağımız oyuncular. Bu da 19 yaşındaymış. Dursun. Bu da 19 yaşındaymış. Aslında dursun mu bu da ya? Hmm. Oynatmayacağım ki yani. Neyse, dursun kadroda. Şimdi arkadaşlar yarın maçımı, son lig maçımı da bitirdikten sonra şu oyuncuların hepsini satacağım. Bu oyunculara güle güle diyeceğiz. Schmeichel'a plaketini vereceğiz. Katkılarından dolayı teşekkür ederiz Schmeichel. Bahtın yolun açık olsun güzel insan. Önümüzdeki sezonlarda seni teknik direktör olarak takımın başına getireceğim. Git kendine iyi aslanım. Buradan geri menajeriz arkadaşlar, yani moral vereceğiz ona tabii ki. Öyle adam kovmak hadsizce olmaz. Böylelikle arkadaşlar Top Eleven önümüzdeki sezon benim kadromu 115'te görmese bile bu civarlarda görecektir. Niye görmese bile diyorum? Çünkü dizilişte şöyle kaliteye göre sıraladığında beni zaten Maldini'mi de yani yüksek görecektir. Bir Maldini kaldı burada yüksek. Ve şu anda ilk 11'imdeki en düşük olan da şu kalecim olduğuna göre şunu şöyle koysam. Bakalım bu sefer kaç olduk? 120 olduk. Çok da değişen bir şey olmadı ama
Yedekleri en azından temizlemiş olduk. Sonuçta Top Eleven arkadaşlar bu oyun. Bir algoritma değişikliği diyorlar ama bir şehir efsanesi gibi. Mourinho bana öyle bir şey söylemedi. Yoksa bensiz bir işlem yapmazlar. Top Eleven arkadaşlar bizim kadromuzu dizilişe göre sıralayacak. Şöyle 13-15 tane kaliteye göre 13-15 tane oyuncuyu alacak. Ve ona göre bizi bir lige, kupaya atacak. Şu anda bizi Şampiyonlar Ligi'ne falan atacak. Şu anda bizi 120, 20 daha düş, yüzlük bir lige atayacak. Bence arkadaşlar ligde bunu daha önce şahit oldum. Hatta şu andaki şeyde de şahit oldum. Bence Top Eleven arkadaşlar 3 farklı lig kategorisi yapıyor. Bunlara ben kendim isim salladım. Bir normal bir lig kalitesi, bir vasat bir lig kalitesi, bir de star bir lig kalitesi. Bunları şöyle yapıyor bence. 110'dan yukarıya olan takımları bu star kategorisindeki liglere atıyor. 110'dan eğer kalmazsa zaten kaç tane lig oluyorsa artık 110'dan düşükleri de şeylere atıyor, normale atıyor. Bence 100'den düşükleri de hatta 90'dan düşükleri de vasat olan liglere atıyor. Ki liglerde adil bir rekabet olsun. Ben normal ligleri tercih ediyorum. Normal liglerde yer almayı tercih ediyorum. Bu tamamen tercih meselesi. Ben düştüğüm için biliyorum. O kurtlar sofrasına düştüğümde arkadaşlar hiç keyif alamadım oyundan yani. Her maç mı 8-9 yenir yani. Ama o zaman arkadaşlar o ligde mesela sonuncuydum. Hatta şöyle de bir espri yapmıştım. Sezon sonunda o zaman video çekmiyordum. Şey demiştim. En sonuncu sıradaydım, 14. sırada. O zaman dedim ki burada oluş amacım sizin nereye geldiğinizi göstermek içindir. Sonuncu sırada olduğum için. Ve ikinci yarı başladığında arkadaşlar, yani o sezonun ikinci yarısı başladığında herkes havlu atmıştı. Ben öyle 8. oldum. Ve Top Eleven beni bir üst lige çıkarttı. Ama federasyon çarpanı da vermedi. Hem de Top Eleven beni bir üst lige çıkarttı. O açıklamalarda yazıyor zaten. Top Eleven eğer isterse bazı ligleri çıkartır diye, bazı takımları üst lige çıkartma hakkına sahiptir diye, performansa göre. İkinci yarı herkes havlu atınca arkadaşlar ben de böyle patır patır yendim. Tabii yine büyük baronlara gene yenildik. Kurtlar sofrasındaydık. Ama öyle 8. oldum arkadaşlar. Ben çıkamadım diye üzülüyordum ama bir baktım çıkmışım, atmış beni bir üst lige. Orada mesela 140 ile başlayan arkadaş sezon sonuna doğru 180 falan olmuştu. Yani sonu yok yani. Hal böyle olunca arkadaşlar böyle bir lige düşeceğime, böyle elit lige düşeceğime gerek yok. Normal lige düşeyim. Kendi çapımda mücadele edelim. Yani en azından benim gibi menajerlerle kıymetli güzel maçlar yapmış oldum. Ama üst seviyede ise böyle para harcayan menajerlerle yani bunu şey gibi düşünün. Demek istediğim burada elit liglerde paranız varsa ve kapitalist bir oyun olduğu için sürekli de para harcamanızı istediği için elit liglerde yer almak istiyorsanız arkadaşlar onlarla kafa kafaya mücadele etmek istiyorsanız devam ama elit ligler değil de normal liglerde mücadele edip böyle bizim gibi böyle oyuncuların güçleri çok yüksek olmayıp ama oyuncuları kendi çaplarında geliştiren böyle mesela 116 kalitede ama içine giriyorsun 172 hücum gücünde. Böyle menajerlerle oynamak daha keyifli. Yani arkadaşlar yeni sezonda kupayı ve Şampiyonlar Ligi'nde öyle çok bir algoritma işlemiyor da özellikle ligde ve kupada güzel ortalama bir lige düşmek istiyorsanız, normal bir lige düşmek istiyorsanız kadromuzu bu şekilde sıralandırıyoruz. Kadromuzu böyle düşürüyoruz. Çünkü yedekleri ben kullanmıyorum. Siz de kullanmıyorsanız, kullanan varsa kullanır. Ama kullanmadığım için, oynatmadığım için gerek de yok. O yüzden bu Gustafsson'dan geriye olan tüm oyuncuları satıyor olacağım. Ve kadromun kalitesi böyle olacak arkadaşlar. Bakalım böyle de hatta şöyle yapalım tam kalite görünsün. 115, 20 daha düşecek, 95'e düşecek. Kalecim gelecek zaten. 120'lik bir kaleci gelecek altyapıdan. Buna zaten idman yaptırmayacağım hemen. 120'lik bir kaleci geldiğinde şurada mesela 120'lik oyuncu var mı acaba? Bakalım. Maldini kaç ya? Ha 123 hemen hemen bu. Yani o kalecim geldiğinde de şöyle o kaleye koyduğumda
Gene kadromun kalitesi %20 düştüğünde 100 olacağım. Benim için ideal. Şimdi arkadaşlar bakın ben burada 100 olacağım ama bu kadro düşürmeyi ve sezon içerisindeki antrenmanları bu yüzden yapıyoruz aslında. Şuraya bir bakalım arkadaşlar. Yani şurada bakın benim savunmam 117 görünüyor. Hücumum 121 görünüyor. Bunları lütfen bir aklınızda tutun. Gelelim bizim kadroya. Savunmam 117 görünüyordu. Savunma kaç arkadaşlar? 146. Savunma kaç? 156. Buradaki savunma da 156. Yani ortalama 150 benim savunma gücüm. Hücuma gelelim. Hücum 116 görünse de genel kalitesi 172. Burada aynı şekilde 150. İkisinin ortalamasını aldığımız arkadaşlar 160 olacak. Hatta 150, 160 olacak, evet. 160 benim savunma hücum gücüm. Ama burada görünen ne? Burada ise 121 görünüyor. Savunma ise 117 görünüyor. Aslında çok da şey değil yani bir nevi sistemi de bir şekilde kandırıyor gibi olabiliriz. Ama Goas Team FC menajer olarak ben bir hücum oyuncusunun top çalmasının gelişmesini çok da umursamıyorum. Savunma oyuncusunun da bitiricilik özelliğinin gelişmesi çok da umurumda değil. İşini yapsın, düzgün bir şekilde yapsın, bana yeter. Kadro düşürme taktiğim ve amaçlar genelde böyleydi arkadaşlar. Federasyonda da bir değineyim. Gerçi burada da yarın son maçlarımız var. Burada Elmas'tayız arkadaşlar. Arkadaşlar burada kalabiliriz. Bir kalma ihtimalimiz var. Bugünkü bu takımı muhtemelen Top Eleven bamladı. Bunlar arkadaşlar fake yaptılar. Bir şeyler yaptılar böyle. Bunları bamlamışlar komple. Böyle bazı menajerlerle denk geliyorum. Yani bunun mesela bu nasıl en iyiye yükseldi? Birinci seviyesiniz yani siz. Bu da birinci seviye. Geliyoruz arkadaşlar şu şeye, federasyonuna. Bakın en yüksek en iyi diyor. Nasıl mümkün olabiliyor bu yani? Bunlar ne yapmışlar arkadaşlar? Güya Top Eleven'ı kandırıyorlar. Yani Top Eleven'dakiler de böyle oradaki yazılımcılar da çok anlamıyor bu işlerden sanki. Ne oldu aranız? Bamlandınız komple ve size güle güle artık açarsınız yeni bir hesap, yeni bir hesaptan uğraşırsınız. Bunları her iki maçta da yeneceğiz arkadaşlar ve 51 puan alacağız. Her maçta 51-51 iç saha ve deplasman 100 yapar. Bir de 40 puanda 3. olduğumuz için gelir 140 yapar. 140 puan daha ekleyeceğiz buraya. Bakalım o zaman ligde kalabilecek miyiz? Elmas Ligi'nde, federasyonlarda. Bize arkadaşlar bu federasyonlarda ya düşeceksiniz ya çıkacaksınız dediler. Biz kaldık kardeş dedik. Biz kaldık. Bakalım onu diyebilecek miyiz? Bu da yarın belli olacak. Son maçlar. O yüzden oyuncuları şu anda satmadım. Yarın satacağım. Özellikle kalecimi tabii ki. Federasyonlardaki genel şey de buydu. Siz acaba bu sezon ligde ne yaptınız? Daha doğrusu şeyi merak ediyorum. Üçlü dörtlü kupalar yapabildiniz mi? Üçlü dörtlü kupa daha önemli. Dalya dediğimiz. Onu yapabildiniz mi? O önemli biraz da. Ve 173. sezonun değerlendirmesi böyleydi. Ama üçlü kupa yaparsanız üçlü kupa, dörtlü kupa çok güzel olacaktır. Kulübün bu sezonki verileri de zaten nerede yazıyor? Burada yazıyor. Bir zaten en iyi oyuncumuz, en çok oynayan. Zaten süperstarlar burada bile kendini belli ediyor arkadaşlar. En çok gol, en çok asist. Süperstar oyuncu. Puskas da işte onlara yetişmeye çalışıyor. Geneli de var bunun mesela. Vieri mesela en çok gol atan genelde de geçti. Burada Ronaldo'muz vardı. Baba Ronaldo. Onu da geçti. Figo da mesela asiste geçti. İşte süperstar oyuncu ya. Böyle kendini göstereceksin ya. Buraya bir lig daha rica edeceğiz. 13 olacağız. Geri kalanları alamadık. Ama siz 3 kupa, 4'lü kupa bu sezon yapabiliyor musunuz? Bu sezonki durumunuz nedir? Yorumlarda konuşalım lütfen.
Bu sezon 67. sezonun son videosuydu arkadaşlar. İçerik hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yeni içerikler için de zil açmayı unutmayın lütfen. Siz bu sezon kaçıncı seviyedeydiniz ve neler yaptınız? Yorumlarda da paylaşın.